Şunu bir hayal edin. Kireçle sıvanmış, tek bir ışık demetinin bile sızmadığı zifiri karanlık bir hücredesiniz. Ayaklarınızdan ve bileklerinizden zincirlenmiş durumdasınız. Su seviyesi yükseliyor. Suyun içinde bir şeylerin hareket ettiğini hissediyorsunuz. Ve sonra ayaklarınızın etrafında o yumuşak, tüylü dokunuşu fark ediyorsunuz. İşte bu tarihin en korkunç cezalarından biri. Bugün sizi insanlık tarihinin en karanlık sayfalarında bir yolculuğa çıkartacağım. Bu videoda anlatacağım her hikaye bir öncekinden daha da ilginç ve daha da korkunç bir hale alacak. Şimdiden sizi uyarıyorum. Videonun sonunda duyacağınız olay bugüne kadar duyduğunuz en dehşet verici şey olabilir. Bu yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Unutulma zindanı. Tarihin en basit ama bir o kadar da psikolojik olarak en zalim cezasıyla başlıyoruz. Unutulma. Kelimenin anlamı bile ürkütücü. Bu ceza adından da anlaşıldığı gibi bir mahkumu sadece ölmek için bir hücreye terk etmekten ibaretti. Bu hücreler o kadar dardı ki mahkumlar ne oturabilir, ne ayakta durabilir, ne de tam anlamıyla uzanabilirlerdi. Warwick Kalesi'nin altındaki zindanlar bu konuda tam bir dehşet örneğiydi. İçerisi tamamen taştan yapılmış küçücük ve daracık hücreler. Mahkumlar bu deliklere atılıyor ve kapılar üzerlerine kilitleniyordu. Çoğu birkaç gün içerisinde açlık ve susuzluktan ölüyordu. Ancak en korkunç senaryo bu değildi. Bazen yeni bir mahkum bu deliğe atıldığında içeride kendisinden önce ölmüş ve çürümekte olan bir cesetle karşılaşıyordu. Düşünsenize, son anlarınızda kendi sonunuzun neye benzeyeceğini canlı canlı görüyorsunuz. Daha da inanılmazı, İrlanda'daki Leap Kalesi'nde yapılan bir restorasyon sırasında bulunan bir duvarın arkasındaki gizli bir açıklık 8 metrelik bir düşüşle devasa bir zindana açılıyordu. İşçiler içeri girdiklerinde zindanın o kadar çok iskeletle dolu olduğunu gördüler ki hepsini dışarı çıkarmak için birden fazla el arabası kullanmak zorunda kaldılar. Bu da gösteriyor ki bu zindanlar neredeyse hiç temizlenmiyordu. Mahkumlar sadece ölüme terk edilmiyor, ölümden sonra bile unutulmuşluğun bir parçası haline geliyorlardı. Peki siz bir daha asla gün ışığı göremeyeceğiniz bir deliğe atılsanız hayatta kalmak için ne kadar direnirdiniz? Bu zindanların bazen yer seviyesinde olması ve mahkumların dışarıdaki insanların seslerini, kahkahalarını duyabilmesi durumu daha da işkence dolu bir hale getiriyordu. Bir daha asla yaşayamayacağınız bir hayatın seslerini dinleyerek yavaşça ölüme sürüklenmek. Gerçekten akıl almaz bir dehşet. Karina altından çekme. Şimdi karaya veda edip denizin karanlık sularına inelim. Denizde işlenen suçlar genellikle acımasız cezaları beraberinde getirirdi. İşte karina altından çekme de bunlardan biriydi ve çoğu zaman ölümle sonuçlanıyordu. Bu ceza denizcilere hırsızlık veya şiddet gibi suçlar işlediklerinde uygulanıyordu. Denizci kollarından bir iple bağlanır. İp geminin çevresinde dolandırılır ve ayaklarına da başka bir ip bağlanırdı. Sonra zavallı adam denize atılırdı. Gemideki adamlar ipi çekerek onu geminin altından yani karinasından sürüklerlerdi. Sadece boğulmakla kalmaz, gemi karinası uzun süre denizde kaldığı için keskin midye ve istiridye kabuklarıyla da kaplıydı. Denizci geminin altından geçerken bu keskin yüzeyler tarafından rendeleniyor gibiydi. Sırtı, boynu ve vücudunun her yeri derin kesiklerle parçalanırdı. Eğer bir denizci bu inanılmaz işkenceden sağ çıkmayı başarırsa, ki bu neredeyse imkansızdı, onu daha da korkunç bir son beklerdi. Ya tekrar geminin altına gönderilir ve kesinlikle ölürdü ya da serbest bırakılırdı ancak enfeksiyondan yavaşça ölürdü ya da ömrünün geri kalanını baştan aşağı yara izleriyle ve alay konusu olarak yaşardı. Bu ceza denizde kurallara uymayanlar için en sert ve caydırıcı uyarıydı. Denizciler arasında en çok korkulan şeylerden biriydi. Çünkü bu ceza hayatta kalmaya bile şans tanımazdı. Fillerle ezilme. Medeniyetin beşiği olarak görülen Hindistan'da filler sadece kutsal hayvanlar değildi. Aynı zamanda birer infaz aracıydılar. Bu ceza yöntemi yöneticilerin gücünü halka göstermek için kullanılıyordu. Suçluların, özellikle vergi kaçakçılarının veya isyancıların cezası bir filin ayağının altında can vermekten ibaretti. İnfazlar genellikle halka açık bir şekilde yapılırdı ve birkaç farklı yöntemi vardı. En tırnak içerisinde hafif olanında suçluların kolları arkadan bağlanır ve başları bir kaideye yerleştirilirdi. Sonra fil tek bir darbeyle başlarını ezerdi. Daha zalimce olan ikinci yöntemde ise suçlu yere yatırılır ve fil kişinin vücudunun üzerinde defalarca geçirilerek kemiklerini paramparça ederdi. Ancak en korkunç ve vahşi olanı
Özel olarak eğitilmiş fillerin kullanıldığı yöntemdi. Bu filler suçluyu yavaşça uzuv uzuv ezmek üzerine yönlendirilirdi. Önce kolları, sonra bacakları ezilir. Ardından dişleriyle delikler açılır ve en sonunda kafasına veya gövdesine son darbe indirilirdi. Bu yöneticilerin tercih ettiği bir yöntemdi. Çünkü halkın gözünde hem korkuyu hem de otoritenin sarsılmazlığını pekiştiriyordu. Düşünsenize, devasa bir hayvanın acımasızca yavaş yavaş sizi ezdiğini. Bu ceza sadece ölmekten ibaret değildi. Bu bir gücün dehşetini sergilemekti. Fare işkencesi. Fareler Orta Çağ'da sadece veba taşıyıcısı olarak değil, aynı zamanda korkunç bir işkence aracı olarak kullanılıyordu. Bu yöntem insan zihninin ne kadar hastalıklı olabileceğinin bir kanıtıydı. Tarihte bilinen iki farklı versiyonu da var ve ikisi de birbirinden daha ilginç. İlk versiyon Hollandalı bir lider olan Diederik Sonoy tarafından kullanıldı. Bir fare kilden yapılmış bir kaseye konulur ve kase mahkumun karnına, göğsüne veya kasıklarına ters çevrilerek yerleştirilirdi. Sonra kasenin arkası ısıtılırdı. Isıdan paniğe kapılan fare kaçmak için tek bir yol buluyordu. Aşağı doğru, yani mahkumun vücuduna doğru oyuk açmaktı. Fare dışarı çıkmak için çaresizce önüne çıkan her şeyi çiğneyip parçalamaya devam ederdi. Bu mahkumun iç organlarının fareden korunmak için mücadele ettiği bir cehennemdi. Fare içeride oyuklar açarken mahkumun hayatta kalması mümkün değildi. İkinci yöntem ise daha da korkunç ve modern tarihe ait. 1970'lerde Şili'de diktatör Augusto Pinochet'in iktidarlığında kullanıldığı biliniyor. Bu yönteme rektoskop adı verilmişti. Bir boru mahkumun arkasına yerleştirilir ve içine bir fare sokulurdu. Fare içeride çıkış yolu ararken ilerler ve mahkumun içini kemirmeye başlardı. Bu insanlar o kadar hastalıklıydı ki mahkumların bu sırada soruları cevaplamasını beklerlerdi. Bu cezanın detayları sır olarak saklansa da Pinochet döneminde çok sayıda insanın bu yöntemle işkence gördüğü ve kaybolduğu biliniyor. Bu hikayeleri dinlerken sadece fiziksel acının değil, aynı zamanda da cezaların yarattığı psikolojik dehşetin de ne kadar büyük olduğunu fark ediyorsunuz, değil mi? İnsanlık kendi türüne en kötü acıları çektirmek için ne kadar da yaratıcı olabiliyor. Çuval cezası. Şimdi gelelim bugüne kadar duyduğunuz en korkunç cezalardan birine. Bu ceza sadece birini öldürmekten ibaret değildi. Aynı zamanda o kişiye insan dışı bir muamele yapılıyordu. Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan bu ceza özellikle kendi aile üyelerini öldüren katiller için tasarlanmıştı. Mahkum edilmiş katil kalın bir deri çuvalın içine konulurdu ama yalnız kalmalarına izin verilmezdi. Yanına bir köpek, bir horoz, bir engerek yılanı ve bir maymun eklenirdi. Tüm bu hayvanlar içeri konulduktan sonra çuval hava geçirmez bir şekilde dikilerek kapatılırdı ve çuval hemen okyanusa atılırdı. Düşünsenize o çuvalın içindeki dehşeti. Sadece boğulmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda çaresiz bir şekilde kapana kısılmış vahşi hayvanlarla birlikte boğuluyorsunuz. Köpek panik içinde havlıyor, horoz çığlık atıyor, yılan zehrini püskürtmeye başlıyor ve maymun çuvalın içinde çıldırmış şekilde hareket ediyor. Bu bir insanın yaşayabileceği en korkunç, en kaotik sonlardan biriydi. Daha sonraki dönemlerde bu katillere iki seçenek sunuluyordu. Ya bu deri çuvala konmak ya da Kolezyum'da sevdiklerinin ve akranlarının önünde vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak öldürülmek. Bu ölümden bile daha kötü olan bir seçim sunulmasıydı. Bu ceza sadece fiziksel acıya değil, aynı zamanda toplumun en iğrenç suçlarına duyduğu nefreti de yansıtıyordu. Bir insanın ailesine karşı işlediği suçun bedeli hayvanlarla birlikte boğularak ölmektir. Kayık işkencesi. Ve işte geldik bugüne kadar duyduğunuz en korkunç olaya. Bu ceza o kadar korkunç ve dehşet verici ki modern akıl için bile kavraması gerçekten çok zor. Bu cezaya kayık işkencesi veya tekne adı verilir ve Antik Pers İmparatorluğu tarafından uygulanmıştır. Amacı kurbanı mümkün olduğunca uzun süre ve en iğrenç koşullar altında acı içinde tutmaktı. İlk olarak kurban çıplak şekilde sırt üstü iki kayığın arasına yerleştirilirdi. Kayıklar sadece başı, kolları ve bacaklarının dışarıda kalacağı şekilde birleştirilirdi. Daha sonra zorla aşırı miktarda bal ve sütle beslenirdi. Ta ki ishale başlayana kadar. Vücudunun her yeri, hatta gözleri bile bal ve sütle kaplanırdı. Bu işlemin ardından kayık durgun bir gölün veya nehrin ortasına itilir. Bal ve sütün birleşimi tüm sinekleri, eşek arılarını, böcekleri ve kemirgenleri çekerdi.
Kurban kendi dışkısına bulanmış ve güneşin altında yanarken hayvanlar tarafından ısırılır, kaşınır ve delik deşik edilirdi. Bu işkence her gün tekrarlanırdı. Güneş doğduğunda kurban tekrar zorla bal ve sütle beslenir ve bu döngü kurbanın nihayet pes edip ölene kadar devam ederdi. John Sares adlı bir yazar bu olaylardan birini anlatmıştır. Bir kurbanın tam 17 gün boyunca hayatta kaldığını yazıyor. 17 gün. Düşünün, 17 gün boyunca kendi dışkınıza bulanmış, yüzünüz arılarla kaplanmış, etiniz çürürken ve üzerinizde solucanlar ürerken günde 2 kez zorla besleniyorsunuz. Bu ceza ölümü bile bir lütuf haline getiriyordu. Bu işkence sadece fiziksel olarak değil, insan onurunu ve ruhunu yok etmek için tasarlanmıştı. Bu hikayeler insanlık tarihinin ne kadar da karanlık olabileceğini gösteriyor. Peki siz bu cezalardan hangisinin en korkunç olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve sizin de bildiğiniz ürkütücü hikayeleri yorumlarda bekliyorum. Tarihin en gizemli olayları ve korkunç hikayeleri için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.